İstanbul büyük buzul çağının eşiğinde. Tüm dünya karanlığa gömüldü. Radyasyon seviyesi o kadar yükseldi ki ani mutasyonlar yeni yaratıkların doğmasına sebep oldu. Kıyametten kurtulmak için bir metro sığınağında neler yapacağını keşfetmek istiyorsan hemen videoya geçelim. Aman oğlu seni, bizden silah çalacaksınız, bir de sıcak yatağında uyuyacaksın öyle mi? Yumruklar yüzüne inerken daha ne olduğunu bile anlamadın. Oğlun olana o Alper itin nerede söyleyeceksin lan? Vallahi bilmiyorum, bilsem niye söylemeyeyim? Çaldığı silahların yerini söyleyeceksin. O silahları senin götüne sokarım, götüne. Dedikten sonra belindeki tabancanın kabzasıyla yüzüne defalarca vuruyor. Bak göt veren, benim adım İskender. Oğlunu da karını da seni de gebertirim. Alın götürün lan bunları. İki asker karın Yasemin'le birlikte kolunuza girdi. Sonunun ne olacağını düşünerek yerde sürüklenip hiç bilmediğin bir yere götürülüyorsun. Ve senin hikayen tam olarak böyle başlıyor. Sen ağır işlerde çalışan gariban bir emekçisin. Peki ne oldu da bu duruma düştün? Oğlum, aslanım kafanı kapat. Yasemin hadi çıkalım. Dışarı çıkmaya hazırlanırken kulağın hala televizyondaki uyarıda. Bulunduğunuz yeri derhal terk edin. Apartmandaki bodrumlara veya size en yakın sığınağa gidin. Ailenle birlikte hemen dışarı fırlıyorsun. Koşa koşa size en yakın metro istasyonuna gidiyorsun. Kucağında oğlun Alper var. Arkada ise tüm İstanbul'u yuta yuta gelen bir buz fırtınası. Ayakların donmak üzereyken metrodan içeri daldınız ve en dibe kadar iniyorsunuz. Buz gibi soğuk yerini biraz daha sıcağa bıraktığında artık güvendesin. Oğlun Alper'e yaklaştın ve sakinleşmesini bekliyorsun. Tam bu anda gürültülü bir tren sesi duyuyorsun. Sirkeci tarafından gelen tren durağa yaklaşırken manzara orada olan herkes için şok edici. Trenin içinde oturan ve ayakta duran yüzlerce insan buz kesmiş. Tren yavaşlayınca da bazı insanların biblo gibi parçalanıp yere düştüğünü gördün. Ne bir hareket ne de bir yaşam izi var. Ortamda derin bir sessizlik hakim. Oğlun, baba ne oldu böyle, niye buraya geldik diye sana soruyor. Oğlunu sakinleştirmek için başlıyorsun her şeyi anlatmaya. Türk devleti iklim değişikliğinin sona yaklaştığını bildiği için önceden İstanbul'a sığınak hazırladı. Biz de bu yüzden geldik. Bu gördüğün yer devletin taşeron özel şirketlere yaptırdığı metro sığınakları. Yeryüzü yaşanmaz hale gelince devlet yıllar boyunca buraları bizim için inşa etti. Oğlunu sakinleştirirken bir süre sonra tünelin ters tarafından 3 vagonlu manuel kontrollü bir trenin geldiğini gördün. Diğer kurtulanlarla birlikte trene biniyorsunuz ve sığınağa doğru yolculuğunuz başlıyor. Sığınak çok büyük sayılmaz. İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan geniş bir ağı kapsıyor. Ama yaşamak için size şimdilik 3 vagon ayrılmış. Devlet görevlilerin kontrolüyle sıkış tıkış vagonlara giriyorsunuz. Bir memur sana bakıyor ve 3 kişilik bir vagon diyerek size anahtar veriyor. Numara 256'ya ilerle. Ailenle birlikte vagona geçip çantanı yerleştiriyorsun. Gıda ve ısınma ihtiyacı devletin yönetmesi için planladığı taşeron şirketin yönetiminde. İlk aylarda tüm sistem sorunsuz şekilde işliyor. Görevin gereği makine dairesinde ağır işlerde çalışıyorsun. Karın ise dikiş ve nakışçılık gibi işlerde çalışıyor. Alper ise sokaklarda. Sokak dediysem metro istasyonunun karanlık rayları işte. Kısacası ilk aylarda her şey bir düzen içinde. Devletin felaket öncesi görevlendirdiği memurlar iyi kötü işleri yolunda tutuyor. Ancak bir süre sonra yönetimde yaşanan askeri sıkıntılar İskender adında bir karakteri öne çıkarıyor. İskender sert mizaçlı ve şirket otoritesini temsil eden birisi. Onun öne çıkmasıyla birlikte gıda kıtlığı ve sınıf ayrımı artmaya başladı. Kısa süre içerisinde yemek ve yakacak temini yarı yarıya azaldı. Bu yokluğun içinde hayatınıza devam ediyorsunuz. Gıda ve yakacak ihtiyacı için gümüş ve benzeri paralar kullanıyorsunuz. Ama zamanla gıda iyice azalıyor ve kıtlık kaçınılmaz hale geliyor. Bu kadar insanı doyurmak zor. Bu yüzden 200'den fazla vagondan sonrasını kilitlediler ve ayırdılar. Yani bizim bulunduğumuz vagondan sonrası orta sınıfın yaşadığı yer. Biz ise kendi başımıza açlık içinde kaldık. Oğlun Alper vagonların paslı koridorlarında büyüdü. Sokakta dövüşmeyi, sevmeyi ve mücadeleyi öğrendi. İsyankar ruhu bir türlü burada sefalet içinde yaşamayı kabullenmedi. Büyüdükçe buradan kurtulmayı kafaya takmaya başladı. Tuhaf arkadaşlıklar edindi ve sizden yavaş yavaş uzaklaştı. Peki ne olmuştu da dünya bu hale gelmişti?
İklimin ne zaman değişmeye başladığını kimse bilmiyor. Enerji ihtiyacı, petrol tüketimi ve artan nüfus insanlığın bitmek bilmeyen kaynak tüketimiyle birleşince iklim değişikliğini tetikledi. İlk önce Keban ve Atatürk barajları kurudu. Üstelik bu sadece bizim ülkemizi etkilemedi. Zamanla Amazon ormanları çürümeye ve nehir yatakları kurumaya başladı. Su savaşları çıktığı için milyonlarca insan öldü. Susuzluk, açlık ve işsizlik patlama noktasına gelen nüfusu bir anda kırdı geçirdi. Asıl kıyameti getiren ise süper volkanların patlaması ve gökyüzünün kapanmasıydı. Üstelik nükleer santrallerin terk edilmesi onlarca farklı tesiste devasa radyasyon sızıntılarına sebep oldu. Ayrıca güneş ışınları dünyaya giremediği için yeryüzü sıcaklığı onlarca derece birden düştü. Hatta İstanbul Boğazı tamamen dondu. Metro sığınağına girdikten 10 yıl sonra. Karnın guruldayarak uyandın. Her zamanki gibi pas kokusu var ve hava kasvetli. Ellerin ayakların soğuktan buz tutmuş neredeyse. Mutfağa doğru yürüyorsun. Güzeller güzeli karın 2 metrekare vagonda sana yemek pişiriyor. Günaydın canım. Erkencisin bugün. Hafif bir gülümsemeyle iş mi var sanki, erken kalksam ne olacak diyorsun. Sonra da yanına sokuldun. Yavrum fark ettin mi ya, hava bugünlerde daha da ısındı gibi sanki. Evet, kömür parasına can dayanmıyordu. Bu arada evde yiyecek bitti. Gidip biraz et falan mı alsan acaba? Tamam yavrum deyip karın Yasemin'i öperek dışarı çıktın. Metro bugünlerde çok hareketli. Açlık her geçen gün daha da yayılmaya başladı. Vagonlar arasında yürürken aklın hep oğlunda. Alper'i görmenin üzerinden aylar geçti. Onu orta sınıfın yaşadığı vagonlara aldılar. Buradaki düzen elit sınıfın sizi sömürmesi üzerine dayalı. En iyi eti, sebzeyi, meyveyi hep onlar yer. Vagonlardaki topraksız tarım sadece onların kontrolünde. Tabii bir de güvenlik güçleri var. Orta sınıftan seçilen güvenlik güçleri elitleri canı pahasına korur. Ha bir de biz varız. Biz aslında bir bokuz. Ölüme terk edilmiş, fakirlerin bile en fakiri. Kaç gece aç uyuduğunu hatırlamıyorsun. Elitler size acırsa bazen çürük kurtlu meyve sebze verebilir. Bu yüzden orta sınıfa ulaşmak için yaşadığın yerde her şeyi yapmak mübah. Alper ise geldiği günden bu yana yaşadığı yeri kabullenemedi. O büyürken ne yaptığından haberin bile yoktu. Genç bir delikanlı olduğunda isyankar doğası bu istasyona sığmadı. Orduya katılmak için başvurdu ve sizi terk etti. Tüm bu düşüncelerle pazara ulaştın. Pazarda yoğun bir kalabalık var. Fare eti, böcekler, çürümüş kabaklar. İştahın da bayağı bir açıldı. Biraz yürüyerek bakkala ulaştın. Önünde birkaç kişi var ve bekleme sırasında önündekilere kulak kesiliyorsun. Ordunun devrime katılanlara ölüm cezası vereceğini ve bugün merkezde idam edileceklerini duydun. Sıra sana geldiğinde Türk lirası kadar olmasa da enflasyonda tuzlu buz olan biraz bozuk para uzattın. Bir kuru et alıp hemen geri döndün. Karın yemeği çoktan hazırlamış. Filtreli sobayı yakarak sıcak sıcak yemeğinizi yiyorsunuz. Bugün merkezde bazı komünistlerin idam edeceğini duydum. Yasemin sana dönüp savaş bitmiyor. Bir de duyuyoruz yani sürekli insanlar kayboluyor. Geçen kapı komşumuzun oğlu da kaybolmuş. Hala bulamamışlar. Doğru diyorsun. Bitecek gibi durmuyor bu savaş. Yemeğini yedikten sonra vagondaki birkaç çürümüş duvarı onarıyorsun. Akşam olduğunda karının koynuna girip derin bir uyku çekiyorsun. Derin bir uykudayken gözünün önü aydınlanıyor. Bir anda yakandan tutup duvara çarpıldın. Karşında 2-3 tane asker var. Karın da tuttuklarını görünce üzerlerine saldırıyorsun ama ağır bir yumrukla bayılıyorsun. Gözünü açtığında ellerin bağlanmış bir sorgu odasındasın. Karşında asker giyimli birisi var. Bu İskender. Bak beni yorma. Nerede lan şerefsiz oğlum? Söylemezsen bir daha karını zor görürsün. Oğlum mu? Ben onu aylardır görmedim. O orduya katıldı, onları hiç sordunuz mu? Konuşmanı bitirmeden ağzına sert bir yumruk yedin. Dalga mı geçiyorsun lan sen o çocuğu? Oğlum koca cephaneyi soyup onlarca askeri öldürdü. Avradını siktim, terörist misiniz lan siz? Üst üste birkaç yumruk yedikten sonra kendinden geçtin. Kafandan aşağıya soğuk su döküldü, titreyerek yeniden uyandın. İskender silahın kabzasıyla defalarca suratına vuruyor. Ağzın yüzün dağıldı. Oğlun olacak pezevengi ibret alem olsun diye parça parça metronun her yerini asacağım. Bulacaksınız lan silahlarımı diyerek sana son sert bir yumruk daha attı ve bayılttı. Tekrar gözlerini açtığında yerde sürüklenerek kalabalığın arasından bir yere götürülüyorsun. Oraya vardığında karın da bütün senin üstünde. Burası bir mahkeme. Seni de karının karşısına çıkardılar. Hakim komünist oğullarına destek olduğu ve düzene karşı çıktıkları için idamlarına karar verildi.
diyor. Bu kararı duyduğunda başından aşağıya kaynar su döküldü ve zar zor konuşarak hayır diye bağırdın. Ama artık çok geç. Küçük bir hırsızlık yüzünden bile nüfusu azaltmak amacıyla idam kararı veriliyor. Ama idam mevzusu biraz farklı. Cesetleri burada bırakıp yakmakla uğraşmaktansa yeryüzüne zorla gönderilerek dışarıda terk ediliyor. Hemen ölmüyorsunuz ama uzun sürede dışarıda hayatta kalmak imkansız. Birkaç saat, bilemedin en fazla bir gün yaşayabilirsin. 2 asker kolunuza girdi ve sizi metronun çıkışına götürüyor. Askerlerden biri eski komşunuz ve zatürreden Tahtalı Köy'e giden Hüseyin'in oğlu. Zafer, sensin değil mi? Oğlum vallahi bizim haberimiz yok. Ne olur götürme bizi diye yalvarıyorsun ama cevap yok. Metronun girişine ulaştığınızda çelik kapı güvenlikler tarafından açılıyor. Çelik kapının 2 metre ötesine kadar gittiniz. Yalvarır gözlerle komşunun oğluna baktın. Zafer dayanamadı ve arkadaşına bakarak "Oğlum biz haşa mıyız lan? Ben bu vebale girmem. Kaskımı ve iç ceketimi vereceğim." Çıkardı ve sana uzattı. Diğer asker de aynısını karına yaptı. Ardından sana dönerek "Size yapabileceğim tek şey bu amca. Allah yardımcınız olsun" dedi ve arkasına bile bakmadan gitti. Bir süre sonra büyük bir gürültüyle çelik kapı kapandı. Tir tir titreyerek İstanbul'un buz tutmuş sokaklarında yürüyorsun. Kar ve buz her yeri kaplamış. Ne sokak kalmış, ne yol, ne deniz. Radyasyon artışından dolayı çevrede rüzgar dışında canlı tek bir şey bile yok. 20 dakika yürüdükten sonra kırık dökük bir evin camından içeri girdiniz. Küçük bir ateş ile akşamı orada geçirmeye çalışıyorsunuz. Saatler geçti ve Yasemin zar zor nefes alıyor. Bir odanın içerisinde birbirinize sarılarak bekliyorsunuz. Yasemin sana doğru "Çok üşüyorum. Ruhum çekiliyor sanki, ben dayanamayacağım." Ona doğru bakıp "Yapma güzelim, yapma ne olursun" diyerek titreyerek söyleniyorsun. Soğuktan sen de mayıştın ve bayılmak üzeresin. Yasemin ağzından çıkan son nefesle "Oğlumuzu bul, ona yeni bir hayat ver" dedi ve ikiniz de bayıldınız. Aradan ne kadar geçtiğini bilmiyorsun. Yarım yamalak gözünü açarken önünde pis kokan ve kocaman dişleri olan bir yaratık var. Bu mutasyona uğramış bir yırtıcı tam ağzını açmışken yüzüne sıcak sıcak kan yapıştı. Çünkü yaratığın kafası bir anda patladı. Birkaç insan sesi duyuyorsun ve önünde 2 çift bot gördün. Adam gelip boynuna dokundu ve "Yaşıyor" diye bağırdı. Seni kaldırdılar ve bir kızağa oturttular. Kas katı kesildin, konuşamıyorsun. Diğer bir adam "Kadın ölmüş, bunu ne yapalım" diye sordu. "Onu burada bırakıyoruz, artık yapacak bir şey yok." Yasemin'i düşünüp ağlayarak tekrar bayılıp gözünü açtığında devasa bir geminin önündesin. Gemi dediğime bakmayın. Buzun içine saplanmış devasa bir sığınak bu. Bir zamanlar ordumuzun göz bebeği bir amfibi hücum gemisiydi. Seni ve aracı hemen gemiye çıkarıyorlar. Sedyede ilerlerken geminin dizaynını görerek revire götürüldün. Hemen vücudundaki soğuk ısırıklarını tedavi ediyorlar. Dudakların birbirine yapışmış. Ilık bir suyla dudaklarını ve yüzünü açtılar. Kendine geldiğinde içeriye deri çizmeli ve deri üniformalı bir adam girdi. Sana doğru bakıp "Kendine geldiğinde bana a**ına kodumun metrosunda neler olduğunu bir bir anlatacaksın" dedi. Kendine geldiğinde seni revir gibi mini bir sorgu odasına götürürler. Orta yaşlarda sert bir adam sana ne olduğunu soruyor. Ağzın yüzün hala şiş. Ona "Oğlum için bizi idam ettiler" diyebildin. O arada içeri izinsiz şekilde bir daha girdi. Kafanı biraz kaldırdığında karşında Alper'i gördün. Neredeyse yıllar geçti onu görmeyeli. Seni gördüğünde hemen ayaklarına kapandı ve "Affet beni" dedi. "Babam, ne yaptıysam devrim için yaptım. Her şeyi planlamıştım. İskender'in sizi almaya geleceğini biliyordum. Yetişip sizi kurtaracaktım. Kar fırtınası ulaşmamı engelledi. Baba, affet beni. Kendi anneme nasıl yaptım bunu" diyerek hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sizin bu halinizi gören büyük komutan içeri girdi. "Ben Tuğrul. Bir zamanlar ben de sizin gibi idama mahkum edilmiştim. Bu gemiyi hayatta kalanlar için kurdum. Oğlum bizle iletişime geçti. Zamanla grubun önemli bir parçası oldu. Silahları bizim için, yani devrim için çaldı. Birini suçlayacaksan beni suçla. Oğlum gerçekten aslında her şeyi planlamıştı. Neyse, ben sizi biraz yalnız bırakayım" diyerek sorgu odasından çıktı. "Baba, İskender yavşağı devletin iyi amaçlı yaptığı düzeni yıkıp kendi otoritesini kurmuş. Bunu insanlardan gizlediler. Devlet şirkete ataması için güvenilir diye İskender'i görevlendirdi. O da kendi diktatörlüğünü kurmuş çocuğu. Devlet normalde elitler ve fakirler diye ayrım yapmamıştı. Ama bu evladı doktor, mühendis, öğretmen, kimyacı, işine yarayacak kim varsa elit kısma yerleştirdi, onları kolladı hep.
Bizim gibi garibanları da bok çukurunda bir lokma yemeğe muhtaç bıraktı. Ben görevdeyken son zamanlarda sürekli alt sınıflardan birileri kayboluyordu. Neden kaybolduğu veya İskender'in bunu neden yaptığını hiçbir zaman anlayamadık. Ama onların a**ını s**eceğiz. Peki sen beni affedebilecek misin baba? Oğlunu bu halde gördüğünde ona doya doya sarıldın ve onun suçu olmadığını söyledin. Sonrasında dinlenmeye çekildin ve yasını yaşamak için 3-5 gün boyunca etrafta gezinip dinlendin. Bir süre sonra oğlunun ve adamların hazırlık yaptığına şahit oldun. Dışarı çıkıp yakındaki bir AVM'de malzeme tedariği yapılacak. Ben de geliyorum sizinle. Baba, dinlen istersen biraz. Ona sert bir bakış attıktan sonra sana sesini bile çıkarmadı. Sana da bir silah verdiler ve kızaklar atlayıp yola çıktınız. Donmuş Marmara Denizi'ni geçerek sokaklarda ilerledin. Eski İstanbul'dan eser kalmamış. Yakınlardaki bir AVM'ye girip etrafı kolaçan ediyorsunuz. Ama ortamda garip bir sessizlik var. Bu sessizlik arkandaki askerlerden birinin şiddetle duvara çarpmasıyla bölünüyor. Üzerinde yaratık var. Ardından onlarca yaratık daha geliyor ve birkaç askeri daha parçalıyor. Hemen ateş etmeye başlıyorsunuz. Çok büyük bir sürü saldırısı var. Hemen pozisyon almak için duvar köşesine çekildin. Üzerine doğru gelen mutasyonlu yaratıklardan birinin kafasını patlattın. Ama köşeye sıkıştın artık. Bir anda üzerine atlayan iki yaratığı görmedin ve kendini asansör boşluğunda buldun. Belin ağrısa da iyisin. Alper yukarıdan sana bakıp "Baba, iyi misin?" "İyiyim oğlum, sorun yok ama buradan çıkış yok" diye bağırıyorsun. Alper'in yanına askerler geldi. "Alper, gitmemiz lazım lan, sürü bunlar, yüzlerce var dışarıda. Çıkmamız lazım, acele et." "Babam aşağıda lan, nasıl bırakayım?" "Annemi bıraktım, onu nasıl bırakacağım?" "Lan güvende işte, yarın gelir alırız, merak etme." "Biraz yiyecek atalım, zaten kılık kıyafeti iyi, üşümez bile." Zor da olsa Alper'i ikna ettiler. Biraz yiyecek bırakıp hemen orayı terk ederek gemiye geri döndüler. O gece seni yatağında uyku tutmadı. Annen zaten senin yüzünden ölmüştü. Babanı bir gece bile olsa orada bırakamazsın. Sessizce hazırlığını yapıp gizlice dışarı çıktın. Yarım saat içinde AVM'nin önüne varıyorsun. Ama AVM'nin önünde tuhaf bazı askerler var. Onları uzaktan izliyorsun. Bir süre sonra babanı sedyeyle çıkarırlarken görüyorsun. Ne oluyor lan, kim bunlar? Daha önce niye hiç böyle bir grup görmedim ben? Şaşkınlığını üzerinden atmadan silahını çekip yürümeye karar veriyorsun. Ama bir anda seni omzundan biri tutup çekiyor. "Dur kardeşim, dur. Seni de oradaki kişiyle öldürürler. Bu adamlar çok tehlikeli. Babanı deney için götürüyorlar. Daha önce benim de yakınlarımı götürdü bu şerefsizler. Ölmek istemiyorsan sakın gitme." "Lan o benim babam, kafayı mı yedin lan sen? Ağır silahlı onlarca kişiye ne yapacaksın? Babanı istiyorsan otur ve bence takip et. Deney yapılmadan önce yetişirsin zaten, merak etme." Silahını yere koyup "Ne yaptım ben?" diyerek ağlıyorsun. Ama bir anda ensende namluyu hissettin. Arkanı dönüp baktığında adamın sana silah çektiğini gördün. Adamın elinde bir telsiz var. Telsize doğru "İskender Bey, deney için bir numune bir de aradığınız tavşanlardan birini getiriyorum" dedi. Hikaye burada biterken like ve hype atmayı kesinlikle unutma. Yeni videoda görüşmek üzere.